Arkadaşlar selam. Çağrı bizlerle beraber. Merhaba arkadaşlar. Çağrı'yı diğer aracından hatırlarsınız. Navara'sı vardı. Bu sefer L200'ümüz var. daha sert bir makine. Dil kalkıyor ya. Aynen. Bunların iki motor seçeneği var değil mi? Aynı hacimde, farklı güçlerde. Bir işte 136'lık bir de 178'lik var. Bizim şu anki makinemiz 136'lık. Evet. Ama sen tabii biraz gıdıkladın. Evet, makineyle biraz oynadık. Şu an kaçtır tahmini güç? Bunlarda tam ölçüm yapılamıyor da Aha. biz yazılım attırdık. 185-190 aralığında diye tahmin ediyoruz. 136'dan yani. Aynen. Torku da Turbo falan hiç ellemedin değil mi? Sadece yazılım artı aynen, sadece yazılım yaptık. EGR partikül. EGR'yi iptal ettik, partikülünü boşalttık. Evet. Biz bu araziye gelmiştik Daha önce gelmiştik, evet. Navara'yı burada çektik. Sen bir laf söylemiştin. Neydi? Navara ile L200 alakalı. L200 candır, Navara heyecandır. Biri bir el, biri bir el. Evet. Tabii L200 arazide biraz daha başarılı ama Navara'da daha konforlu. Tabii yani. Bu bildiğin tahtanın üzerine oturuyormuş gibi şu an. Aynen. Sertlik açısından, koltuk konforundan tut, yürüyen aksamına kadar farklı makine yani. Navara'da daha iyi, daha zevkli oluyordu Evet. sürüşler. Tabii bunda da arazi performansları iyi olduğu için. Daha bunda sert da, araziye mi geliyor bu? tabii bunda daha sert yerlere girebiliyoruz. Navara ile bir limit var. O limitin üstüne çıkamıyorsun. Bunda videolarda da göreceğiniz üzere sınır yok yani çıkabileceğiniz yerin. Bunda RD lock var, kilit. Evet. Vakumla çalışıyor değil mi bu da yine aynı şekilde? Aynen. Bir üst güçteki olan makinede ESP'li. Yanlış mı biliyorum? Öyle. Aynen. Bunda RD lock'la kilitleyebiliyoruz. Aha. Aynı zamanda viteste orta kilidi kilitleyebiliyoruz. Evet. Direksiyonu falan yumuşak ama. Navara'ya göre sert tabi de. Ama şu lastikle. Bu araçlarda şöyle bir şey var. Standart donanımında konforu bu kadar iyi olmuyor. Biz bunların salıncaklarını, arka tarafta makaslarını, amortisörlerini, bu yükseltme işlemlerini yaptıktan sonra standart donanımında olan konfordan daha iyisini alıyoruz. Evet. Sen arka tarafa bir küpe attın ama bir de üzerine makasta. Aynen, makası bir dilim ekleme yaptık. Biraz da diğer makaslara da kavis verdik. Toplam ne kadar yükselme var? Kupa ve yürüyen dahil. Bu araçta 30 santimi geçkin yükseltmemiz var. Lastiğin yükseltmesi hariç değil mi? Lastikle beraber. Lastikle beraber, Lastikte 2-3 santim falan alabiliyoruz. Evet. Bunda. Lastik ne var üzerinde? Lastik normalde ben AT'ciyim aslında. Evet. Genelde kışın offroad yapmayı ben daha çok seviyorum. Böyle çamurdan, araziden çok. Bunda MT var. Niye MT var? Bu arabayı MT gösteriyor. Bu kış Çok sert duruyor yani. İnşallah deneyeceğiz, evet. Sen daha testin sürüşünü yapamadın. Ufak denemeler yaptım. Tabii böyle tamamen çıkıp profesyonel anlamda arazide henüz denenmedi. Aha. Hatta ilk Şu an şimdi ilk mi şu an? aynen burada deniyoruz. Tabii çok böyle kırıcı bir etap değil ama. Ankara'nın merkezinde, Göbeğinde. göbeğinde gayet profesyonel bir etap burası. Burayı Berk'ten başka kimse bilmiyor. Ben de hiç kimseye söylemedim. Bulamazsınız yani, aramayın. Söyleme zaten. Şimdi ondan sonra başımız belaya girmesin. Aynen. Vay lan siz sokmuşsunuz, biz de soktuk, daha sonra bizi aldılar falan olmasın yani. Derece vardır burada. Evet.
Bir önceki arabanda full ışıklandırman vardı. Navara'mızda led vardı. Evet. Buna hiç led takmadım. Niye, kızdırdılar mı seni? Buradan da o led üreticilerine şikayetimi bildiriyorum, takmayacağım. Protesto ediyorum onları. Bu gerçekten profesyonel anlamda offroad donanımlı bir araç. Bir tane bile led yok üzerinde. Çünkü ledlerimiz su alıyor. Navara'da kaç tane vardı? Belki 20'ye yakın ledimiz vardı Navara'da. Evet. Uzay gemisi gibiydi. Evet. Bir tane su almayanı yoktu. Bunu arazide kullanıyoruz. Bir ledi alıp da bir ay sonra, 2 ay sonra su alırsa aldı değiştir. Aynen. O yani bize olmuyor maalesef. Ben de protesto ediyorum. Buradan onlara şikayetimizi bildiriyoruz. Ön tamponun orijinal, arka tamponu demir tampon yapmışsın. Ön tamponu yapmadım çünkü normalde yani offroad'da ön tamponu da profesyonel yapıyorsak yapmak gerekiyor ama motor önde, ağırlık önde arabada. Evet. Yani çok ciddi bir ağırlık geliyor. 250, 300 belki 350 kiloda tampon ağırlığı geliyor. Onu da ön tarafa bindirmek istemedim. Bu şekilde kırılırsa yenisini takarak kullanacağız. Arka tarafta da çok güzel bir demir tamponumuz var. Evet. Lazer kesimlerde şöyle bir sıkıntımız var. Bir darbe aldığı zaman ufak bir yerinden hemen paslanıp pas yürümeye başlıyor. Aynen. Bir de bu araca lazer kesim hiç kullanmadım. Yan basamaklar da dahil olmak üzere. Evet. Hep boru büküm. Aynen. Boyaları da normal boya. Vinç, kaç kiloluk vincin var? Kaç librelik? 13.500. Zaten o bize 7 tona mı geliyor? Kaça geliyor? 7-8 ton aynen dediğin gibi. Arazide bize gayet yeterli oluyor tabii. vinç. Yani lastik janttan ayrıldığı zaman arabayı ağaca basıp havaya kaldırıp lastiği değişip yere indirebilirsin. Aynen dediğini yapabiliyoruz. Biz buradan inmiştik ya. Sen yol yapacağım demiştin bana değil mi? Galiba oraydı. Olabilir. Çünkü ciddiyim ya. Aynı yol aynı. Tam olarak orası. Evet. Abi eğime baksana. Şöyle biraz açı versen yatırırsın arabayı. Arazide kesinlikle eğimlerde yan gitmemeye çalışın mümkün olduğunca. Evet. İstenmeyen sonuçlar olabilir işte. Evet. Aslında roll cage yapsam şu arabanın içine. Bir takla atarsam onu yaparım. İlla atmam lazım. Atmadan önce yapacağım. Bir taklaya atarsam dediğini yapacağım senin. Bizde çok oluyor. Ekibimizde, grubumuzdaki araçlarda başımıza çok geliyor. Zaten bu işi yapıyorsanız bunu da göze alacaksınız. Çekiş ayarınla alakalı biraz bilgi verir misin Çağrı? 2 çekerimiz var. Normal 4 çekerimiz var. 4 HCL, 4 DLC'miz var. Bu çekişlerde 4 HCL'de %60 arkada, %40 önde oluyor güç. Bir sonraki vitesimizde gücü 4 tekere tamamen eşit veriyor. O da arazide zorlandığı yerlerde daha çabuk toparlıyor. Ön taraflarda normal salıncaklar harici kırmızı salıncaklarım var. Araziye giren bütün araçlara zaten tavsiye ediyoruz. Herhangi bir sert bir yerden düşüşte ya da çıkışlarda bir kayaya çarpmasında falan salıncağımızın yamulup kırılma ihtimali oluyor. Evet. Bu çok başımıza gelen bir şey. Onun için bizler ağır hizmet salıncak takıyoruz. Bizim aracımızda da uyguladık onu zaten. Peki yüksek süratte falan herhangi bir eksi yaratıyor mu araca? Ya normalde aslında yüksek sürat etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Virajlarda falan böyle araç bırakmıyor kendini. Daha sayesinde yani. Tabii böyle daha kontrollü oluyor. Of. Belki 27-26'lara indirsen lastikleri daha böyle. Tabii buraya şu an ilk defa deniyoruz. Spontane oldu yine. Evet. Normalde araziye girmeden önce kesinlikle bu tarz taşlık, kayalık, çamurlu yerlerde lastikleri Berk kardeşimizin dediği gibi 26, 27, 28'de tutmakta fayda var. Evet. Kilidin öne ekstra istenirse mi takılabiliyor? Öne aynen takılabilir. Bu L200'de gerekli olacağını düşünmüyorum. Arka kilitledikten sonra orta kilitle beraber iş yapıyor zaten. Aynen öyle. Navara'da da zaten o işi elektronik yapıyor. Onda da gerek olacağını zannetmiyorum ama yapılıyor. Biraz diferansiyel olarak Navara zayıf. Onu da yeni kasa çıkarttılar. Evet. Onda o işte güçlendirmişler. Çamurluğa sürtme yapıyor mu lastikleri? O işi çözen olursa bize dönerse sevinirim ya. Evet, çünkü az önce bir gırtladı yani. Evet. Tekrar edelim. Bu dodiklerimize, çamurluğumuza lastik sürtmesini çözen olursa bize bir dönsün. Biz ondan yardım alalım. Yani biraz bence kesebildiğimiz kadar kesiyoruz yani. Ama yine dibine geldik, sürtüyor yani. Böyle sert yerlerde, şu an sert bir yerdeyiz. Ki bu lastik de sürtüyor. Buna 37 takan var. Evet. Kupa daha yükselir miydi Çağrı? Ya bu D200'de sınır yok ama tabii bir sınırdan sonra da konforda bozulmalar olabilir. Ama sadece offroad amaçlı kullanıyorsan yapılabilir bence. Aynen. Daha büyük yani biz bunu şehir içinde falan da ben sürmeyi çok sevdiğim için. Ortayı kilitle. Hatta en ağır alalım. Şöyle. Şu an ağır, orta kilit, arka yok.
Aynen. Aktif değil şu an. Şimdi- Sadece ortayla yürüyor. Şu an arabanın baskısının üzerinden bütün yükü aldık ve çok rahat çıktık Çok yani. rahat çıktı ya. 40 dereceden yine fazladır orası. Fazladır. Lastikten ötürü hız sapma ne kadar? Belki gene can alıcı noktadan bir soru sordu. Araçlarda videolar çekildi, bir şey yapılıyor. Bunları belirtmiyorlar. Lastiği biliyorsunuz. Biz bunu normal Çap standart değişince. çaplardan büyütüyoruz. 35 ince kadar Evet. büyüttüğümüz bir lastik var altında. Bu da 15-20 kilometre fark ediyor. Bunların ekran olmayanı da var değil mi? Burası daha basık. Bunda Panel. normal teyip vardı. Evet. Bu paket Intense. Intense paket. O Magnum'larda falan yok. Bu aslında en full olanı bu aracın. Burada barometremiz, Tabii onları falan pusulamız, gösteriyor. o tarz şeyler var aracın içerisinde. Tabii bu L200'de paket çok. Hepsinin de kendine has özellikleri var. İşte deri koltuklu olanı var. Otomatik viteslerde Evet. bambaşka özellikleri olanları var. Hem offroad yapayım hem de popomu güzel yere koyayım diye diyorsan tercih edilebilir yani. Aynen. Ha, ısıtması doğru. O paketlerde ısıtma falan da oluyor. Ama bunun koltuğun çok sert mesela Çağrı. Evet. Sert yani. Hani otururken tahtanın üzerine oturuyormuş gibi. Konfor namına çok bir şey yok yani. Şuradan çıkalım. Çıkmaz oğlum oradan. Çıkarız. Çıkmaz, çok kaya var. Çıkarız. Çok kaya var. Vallahi çıkarız oradan. Gerçekten. Bir deneyelim aynen. Hadi deneyelim. Hadi bakalım. Merakla bekliyoruz. Kemeri sıkalım. Sık bakalım. Hadi bakalım. Yürüyerek çıkamadın az önce yani. Vallahi yürüyerek yoruldum çıkarken. Tabii ben çıkmayı severim de inmeyi hiç sevmem. Düşündüğüm şeyi düşünmüyorsun herhalde. Hazır baskını da yeni değiştirmişsin. Hiç durmasaydın keşke onu. Biraz böyle alttan gelsen aslında olur. Baskıyı yakmadan. Yaktık mı? Birazcık. Geldik. Ver aç. Hadi. Vay. Vay vay vay. Baskın sana ömür. Baskı gitti. Ecük. Şu an açıya Bir de- baksana. Bir de, tabii canım Yatıyoruz şu an. baksana ya. Geri geri yatıyoruz. Aynen. Zeminin düz hali şöyle şu an yani. Oo, orayı bayağı oymuşuz biz. Tabii de ottan çıkmadı ya. Bir daha mı alacağım? Oha. Oha. Basamam mı oturdu az önce? Aynen. Çıktık mı? Çıktık. Bir baskıya mal oldu ama çıktık yani. Ay. Evet. Öf. İyi yaktın Çağrı ya. Evet. Zaten 2-3 defa daha zorlasam buradan şeyle dönecektik, kurtarıcıyla yani. Aynen. Baskıyı yaktı, arabayı bana geri veriyor işte. Gel, hoş geldin. Ay hoş bulduk. Kokuya bak. Ne mis. Biraz önce yatıyordun sırt üstü arabanın içinde. Evet. Sana bundan sonra şöyle çıkarma acaba demeyeceğim Çağrı'ya. Ne yaptık? Geçen sefer çıkmamıştık, bu sefer çıktık ya. Oradan daha dik bir yere çıktık ama. Navara'ya çıkamadık, Navara'ya tabii. çıkamadınız. Tabii. Daha dik bir yere çıktık Ama ya. o zaman da Navara'da hem AT lastik vardı hem de Yani. çok çamurdu o gün. Evet. Tampon takılmaz değil mi? Vurur en fazla. Doğaya zarar verir. Arabaya bir şey olmaz. Doğaya zarar vermeyelim. Ben baskını zorlamayacağım senin. Baksana baskı. Hayırlı olsun. Bir dakika. Bas debriyaja. Bastım.
At bir. Baskın gitmiş. Gitmiş mi? Hayırlı işler, bol kazançlar. Ben de canını verdi. Niye Ya. öyle oldu ya? Üzüldük. Üzüldük. Buradan kurtaracağız öncesini. Evet arkadaşlar. Hiç böyle video bitirmemiştim ya. Var mı arabayla alakalı? Hani gidemiyoruz madem şurada sohbet edelim Çağrı. Bayağı bir sohbet edeceğimiz vaktimiz var bugün. Evet. Baskı sizlere ömür. Kaldık, vitese geçmiyor araba. Evet, çekimi ne yapalım? Burada- Özetleyelim. Burada sohbete devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Baskıyı elimize alınca. Evet, arabamızın baskısı biraz zayıftı. Evet, o az önce Burada zaten da bayağı bir zorladım Kameraya yansıttım, bilmiyorum, çok duman ben. çıktı yani. Evet. Ben de az önce şurada bir 1'de 1-2 yapayım dedim. Pedal dipte kaldı yani. Şnorkelden bahsedelim mi? Bu şnorkeli ters takın falan diyen var. İleri giderken yağmur falan yazar, oradan içeri su giriyormuş. Şimdi eski şnorkellerin bazılarının kafası düz, oradan Evet. girebiliyor. Hı hı. Bunlar biraz aşağı Açılı, eğimli. Bundan da girebiliyor. Yağışa maruz kalırsa Evet, çevirmek bunu da- gerekiyor. Aynen. Arka kabin, normal oturduğumuz kabinin camı elektrikli inip kalkıyor. Aynen. O çok güzel bir detay. Navara'da biliyorsun sürgülü kapağımız vardı. Hı hı. Bunda kabin var. Özellikle kabin istedim. Hem hiç su almıyor, bir de daha çok yer kullanabiliyorsunuz. O zaman arkadaşlar Çağrı'ya teşekkür ediyoruz buradan. Ben de Berk kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri de seviyorum. Baskısına sağlık. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aklınıza takılan soru işareti olursa yoruma yazın. Gerek ben gerek Çağrı elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız sizlere. Abone olmayı unutmayın. Abonesin değil mi hala? Tabii ki. Tamam. Bir ara bu En uzun bir süre başından video beri. koyamadık. Belki çıkmışsındır diye. Hayır, en başından beri aboneyim ben Abone olun zaten. arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.